Yaşlı oyuncak ustası Geppetto, küçük dükkanında bulduğu özel bir kütükten kukla yapmaya başladı. Kuklayı bitirdiğinde ona Pinokyo adını verdi. "Keşke gerçek bir oğlum olsaydı," diye diledi. Gece herkes uyurken Mavi Peri geldi. Sihirli değneğiyle tahta kuklaya dokunarak ona hayat verdi. Sabah Geppetto, Pinokyo'nun konuştuğunu ve hareket ettiğini görünce sevinçten havalara uçtu. Vay canına, sen... Evet Geppetto, canlandı. Bu bir mucize. Gel buraya oğlum. Geppetto, Pinokyo'yu okula yazdırmayı çok istedi. Ceketini satıp ona güzel bir alfabe kitabı aldı. "Okula git, doğru yoldan ayrılma," dedi babası. Pinokyo kitabı koltuğunun altına alıp yola çıktı. Hadi macera başlasın. Yolda kurnaz tilki ve kedi ile karşılaştı. Onu kandırıp okula değil, kukla tiyatrosuna götürdüler. Tiyatroda ipleri olmadan dans etmesi herkesi büyüledi. Seyirciler sahneye altın paralar attılar. Kötü tiyatro sahibi Stromboli onu bırakmak istemedi ve gece olunca bir kafese kilitleyip hapsetti. Pinokyo ağlarken Mavi Peri belirdi. "Neden okulda değilsin?" diye sordu. Pinokyo yalan söyledi. Yalan söyledikçe burnu uzamaya başladı. O kadar uzadı ki kafesin parmaklıklarına sığmaz oldu. Peri, "Yalanlar burnunu uzatır," dedi. Pinokyo doğruyu söyleyince burnunu eski haline getirdi. Pinokyo eve koşarken yine kandı. Bu sefer tembel çocukları eğlence adasına götüren arabaya bindi. Adada okul yoktu. Sadece oyun vardı. Pinokyo günlerce eğlendi ama bir sabah korkunç bir şey oldu. Muhabbet karınca çok eğlenceli. Keşke Geppetto da burada olsaydı. Dön babam dön. Aynaya baktığında kulaklarının eşek kulağı olduğunu, arkasında da bir kuyruk çıktığını fark etti. Ah, bu kulaklar. Olamaz, bu bir kabus. Lütfen bitsin artık. Korkuyla adadan kaçıp denize atladı. Babasını bulmak için yüzerken dev bir balina onu yuttu. Balinanın midesi karanlık ve soğuktu. İleride küçük bir gemi enkazında yanan cılız bir ışık gördü. Işığa yaklaşınca babası Geppetto'yu buldu. Baba oğul gözyaşları içinde birbirlerine sarıldılar. Buradan kurtulmak zorundaydılar. Pinokyo'nun aklına balinayı hapşırtmak için bir plan geldi. Etraftaki tahtalarla büyük bir ateş yaktılar. Duman balinanın boğazını gıdıklamaya başladı. Dev balina kocaman bir hapşırıkla onları ağzından dışarı açık denizin ortasına fırlattı. Dayan Geppetto, Pinokyo, seni yaşlı kurtaracağım. babasını dalgaların arasından kıyıya kadar sırtında taşıdı. Ama kendisi bayıldı. Geppetto onu eve taşıdı. Pinokyo yatakta hareketsiz, cansız bir tahta kukla gibi yatıyordu. O gece Mavi Peri geldi. Korkma Pinokyo. Pinokyo'nun babası için gösterdiği cesareti ve fedakarlığı gördü. Elbette ya. Peri sihirli sözleri fısıldadı. Pinokyo'nun tahta bedeni yavaşça gerçek bir çocuğa dönüştü. Sabah uyanan Pinokyo ellerine baktı. Artık tahta değildi. Kanlı canlı, gerçek bir çocuktu. Geppetto bu mucize karşısında sevinç gözyaşları döktü. Artık gerçek bir ailesi olmuştu. Pinokyo artık okula gidiyor. Yalan söylemiyor ve babasına her zaman yardım ediyordu. Bu masal bize dürüstlüğün, cesaretin ve başkalarını düşünmenin gerçek bir erdem olduğunu öğretir. Gerçek bir insan olmak, neyden yapıldığınla değil, kalbinin ne kadar iyi olduğuyla ilgilidir.